Şalımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlmek atmaya başlıyor. Otuz bir, 32, 33, 34 ve bir tane daha atıyorum. 35 tane ilmek yapıyorum. Şimdi bunu ben bileğime göre değil, şuradaki dirseğime göre ayarlamış oldum. Şimdi buradan sonra ben iki ters iki düz şeklinde yapacağım. Çünkü iki ters iki düzde lastik daha bir kendini sıkıyor. Daha istediğim bir görüntüye ulaşacak bu kıyafetimiz için. Bu kıyafetimizin adını bilmiyorum. 1-2 yıldır görüyorum ve hoşuma gidiyor. Tığla örenler var, şişli örenler var, dümdüz örenler var, örnekli örenler var. Şimdi biz güzel, herkesin anlayabileceği basit bir örnekle öreceğiz. Ve bütün kıyafetimizi de şiş ile öreceğiz. Ama şişimizi değiştireceğim ben dirseklere geldikten sonra. 2 ters 2 düz ile başlıyorum. Dirseklere kadar arttırma yapmadan bu şekilde öreceğim. Tersi ters, düzü düz öreceğim. 2 ters 2 düz dirseğe kadar devam edecek. Herkes kendi dirseğine kadar örüyor ve devamında da şişimizi değiştireceğiz. Ufak bir farklılıklar yapacağız ve örneğimizi kuracağız. O noktada buluşalım. Bu örgümüz uzun süren bir örgü olacak. Çünkü upuzun örüp gideceğiz. Ama tabii atkı gibi dümdüz örmeyeceğiz. Bazı farklılıklar olacak üzerinde. Çünkü bu bir kıyafet olacak. Güzel bir tamamlayıcı kıyafet olacak. Sonuçta herkesin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Tığla örenler var, şişle örenler var, dümdüz örenler var, örnekli örenler var. Ben de herkesin anlayabileceği şekilde uzun uzun anlatacağım. Basit bir örnek kuracağız üzerine. Herkesin seveceğini düşünüyorum. Üstelik bu kıyafetin adını da bilmiyorum. En son göstereceğim size ne olduğunu. İşte o zaman bilenler bana söyleyecek. 35 ilmek alarak 2 ters 2 düz ördüm. Lastik bölümünü dirseğime kadar ördüm. Birazcık da şuralarda olsun istediğim için birazcık da uzun ördüm. Burada herkes kendi istediği noktaya kadar örüyor. Görüyorsunuz lastik nasıl topladı. Aslında bayağı geniş bir şey. Ama 2 ters 2 düz her zaman topluyor. Şimdi şuradan da ölçerek size bir sayı vereyim. 30 santim uzunluğunda bir örgü örmüşüm. Şimdi ben bu sırada örgümün tersindeyim ve bu sırada 2 örerek bir tane arttırarak burayı yaklaşık 48 ilmeğe tamamlamaya çalışacağım. Şöyle arttırmamızı da beraberce yapalım. Bu baştaki ilmekleri ben genelde örmüyorum. Aldım ilmeğimi. Hep ters öreceğiz bu sırada. Çünkü bir sonraki sırada örnek kuracağız. O yüzden bu sırayı böyle ters örerek tamamlamak istiyorum. İlmeğimi alırken de aradan ilmek çıkarırken de şu alttakine batıyorum ve içinden ilmek çıkararak örüyorum. Diğer ilmeğimi ördüm. 1 2 Burada da aynı işlemi yapacağım. Alttaki ilmekten ilmeğimi çıkarttım ve yandakini de örüyorum. 1 2 yine ilmek çıkaracağım. Alttan şişimle giriyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. 1 2 yine alttan ilmek çıkarıyorum. 1 2 Burayı böyle yapa yapa tırmamı yapacağım. Ve bu sıradan sonra başka bir şişe geçip
örnek kuracağız. 44, 45, 46, 47, 48, 49 tane ilmeğimiz var. Bu ajur bölümünü birinci bölümde anlatmıştım. Sonda da şemada anlatıyorum. Kısaca durum şu. Örüyorum, örüyorum, örüyorum. Yarın yokmuş gibi örüyorum. Uzun uzun örüyorum. Bu şal giyilebilen bir şal. Aynı zamanda da bedeni sarıp sarmalayan, dolanan bir şal. Kol kısmı lastikli, dirseğe kadar lastikli. O kısmı yanlardan birleştireceğiz. İki kol, ben bilekten dirseklere kadar 30 santim yapacağım. İstiyorsanız daha uzun yapabilirsiniz. Parmak boşluğu yapabilirsiniz. Bu herkesin kendi zevkine kalan bir bölüm. Ben 30 santim yaptım. Toplam 60 santim. Geri kalan 240 santimlik bölümü bu ajurlu bölümle tamamlayacağım. Toplamda şalımız 3 metre. Baya bir dolanan, sarıp sarmalayan bir şal olacak. Ben uzun zamandır takip ettiğim bir hanım var. Onu da gördüm. Örüyorum. Yabancı bir hanım. Bakalım bizim şalımız nasıl olacak? O hanım saç örgüleri ve arasına ajurlar yapmıştı. Ajurlu bölümümüz istediğimiz uzunluğa geldikten sonra 2 sıra düz bir şekilde, ajursuz bir şekilde ördüm. Şurada da görünüyor. Ve şimdi buradaki ilmeklerimin sayısı lastikten fazlaydı, arttırmıştık. Aynı şekilde eksilterek lastiğimizi yapmaya devam edeceğiz. 35-36 ilmekli sanırım lastiğim. Şimdi burada yine 5 numara şişime geçiyorum. İnce şişime geçiyorum. Aynı zamanda da 2 ters 2 düz örmeye başlıyorum. Ve aynı zamanda da eksiltme yapacağım. Bunu da hemen başlıyorum şuradan. İki düz yaptım. Ve burada hemen eksiltmeye başlıyorum. 2 örüp 1 eksiltip 3 örüp 1 eksilterek istediğim lastik sayısına ulaşacağım. Burada hemen ilk kesmemi yaptım. Birinci ters ilmeğimi ördüm. İkinci ters ilmeğim, dönüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada bir tane normal örüyorum, düz ve eksiltmemi yapıyorum yine. Böyle yaparak arkadaşlar bütün sırayı istediğim lastik sayısına ulaşana kadar burayı eksilteceğim ve aynı zamanda 2 ters 2 düz örgümüze başlıyoruz. Ve daha sonra 2 ters 2 düzü ne kadar yaptıysanız. Ben yanlış hatırlamıyorsam lastiğim 30 ya da 31 santimdi. Onu ölçüp en sonda size tekrar söyleyeceğim. Aynı eşitlikte örüyorum ve bitiriyorum. Şalımda lastik kısmını bitirdim. 2 ters 2 düz örmüştük. Tersi tersten düzü düzden keserek lastik bölümümü yaptım. İpimi koparmadan tığımı takıyorum. Burada benim ipim çok yünlü bir ip olduğu için böyle iplerde plastik iğneler ile dikmek bile deforme edebiliyor ipi veya örgümüzü. O yüzden tığ ile birleştirmeye karar verdim. Tersinden şurada şalımın yüzüne gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve kollarımı örerek ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Şöyle her bir ilmeğin içerisinden geçerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şuraya kadar yapacağım arkadaşlar. Benim lastiğim bilekten dirseğe kadar olan bölüm 30 santim. Eğer şuradaki bölümü daha uzun yapmak istiyorum, parmağım da şuradan çıksın istiyorsanız şuraya kadar örüyorsunuz
Daha sonra şuradan bir sık iğne yapıyorsunuz bir tarafından ve parmağınızın ne kadar geniş olduğunu hesapladıktan sonra buradan dirseğe kadar yine devam ediyorsunuz. Şu an benim üzerimde de hazır bu hırka varken göstereyim. Ben bunu bayağı bir uzun yaptım. Çünkü yürüyüşte çok kullanıyorum ben bu hırkayı daha çok. Veya alışverişe giderken de kullanıyorum. Şurada çantayı taşımak benim elimi hem acıtmaması için hem de ısınması için hoşuma gidiyor. Şu bölümden bahsettim az önce. Eğer istiyorsanız şu kısalıkta da yapabilirsiniz. Şöyle görünen bir parmaklı şal yapabilirsiniz. Şu mesafeyi atlayarak geçiyorsunuz. Ben de burada görüyorsunuz. Böyle dikerek yapmıştım ben bunu gerçi ama yani tığla da yapılıyor. Buradan bırakıyorsunuz. Şuradan devam ederek dirseğe kadar gidiyorsunuz. Şurada lastiklerin bitiminde birleştirme işlemimi bitireceğim. Ve diğer lastiğimi de aynı şekilde birleştirdikten sonra tüm detaylarını anlatacağım. Şuradaki bölümünde şemasını önce bir güzelce çizmem lazım. Daha sonra sizinle buluşacağız ve tüm bilgileri aktarıyor olacağım. O noktada buluşalım. Evet arkadaşlar, sonunda uzun şalımı bitirdim. Bu bayağı bir uzun, 3 metre uzunluğunda bir şal. Çok vaktimi aldı mı derseniz hayır, 4 ya da 5 günde ördüm. Arada başka şeyler de ördüm. Yani oturursanız eğer bir günde 2 günde örebilecek örgü severler bile var. Ben 8 numarayla ördüm. Mesela bunu 10 numarayla örerseniz daha da çabuk bitecektir. Şimdi gelelim bizim şu ajur detayımıza. Hemen şöyle yakından da gösteri anlatırsam sizin için daha açıklayıcı olur. Şöyle arkadaşlar, bu kolay bir ajur modeli. Şuradan görülebiliyor mu? Tersini tutuyorum tabii ki. Hemen çeviriyorum. Şöyle şurasını kucağıma alsam biraz minnoş bir şey oldu. Ama güzel oluyor giydiğimizde. Modumun güzel olduğu bir günde bunun resmini çekip kapağa koymayı düşünüyorum. Şuradan anlatalım arkadaşlar. Şimdi şurada başlangıçta ben 6 ya da 7 ilmek yaparak başlamışım. Şuradan başlayarak gelmişim. Hemen sayayım. 2, 4, 6, 7. Şimdi bazen bana soruyorlar kaç numara tığ kullandınız, ne ip kullandınız, nasıl başladınız? Ben şimdi bundan sonra hemen arada 2 motif yaptım. Başka bir şeyin çalışmasını yaptım ve yeni bir başlangıç hırka yaptım. O yüzden şu an bunu yeniden başlıyormuş gibi size anlatacağım. Çünkü kafam çok karışıyor ve inanın sorduğunuzda ördüğüm tığı hatırlamıyorum. Açıp videoyu seyredip size cevap veriyorum. Ve ben bu bilgilerin hepsini ikinci bölümün sonunda genelde tüm olayı toparlamak için tek tek anlatıyorum. Acaba diyorum ikinci bölümü seyretmiyorlar mı? Aslında en toparlayıcı bölüm o sonda çizimler yaptığım bölüm. Eğer örgüye yeni başladıysanız o bölüm sizin için çok açıklayıcı olacaktır. Evet, şimdi burada bizim asıl bölümümüz şöyle başlıyor arkadaşlar. Şu başta kaç tane ilmek verdiğiniz en başta 2, 4, 6 taneyi kesin vermeniz gerekiyor. 6 tane kesin vermeniz gerekiyor. Çünkü şuradaki sayılarımızı tutturabilmemiz için, dengeli bir görünüm olabilmesi için. Ama diyorsanız ki ben bu ajuru sadece ortada yapacağım. O zaman buraya 20 de verebilirsiniz, 50 de verebilirsiniz. Veya örneğinize göre diyelim ki sadece ön örüyorsunuz, sadece ortada vereceksiniz. İstediğiniz kadar sayı verebilirsiniz. Ama bu örnek için temel bir sayımız var. 14 ilmek üzerinden gidersek 6 taneyi veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek düz ördükten sonra sağa doğru
kesme işlemi yapıp tığımıza doluyoruz. Bir tane düz örüp tekrar tığımıza doluyoruz. Tekrar sola doğru kesme işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demişim ama kesmeden sonra 1, 2, 3 tane yapıyoruz. Şu ortada görünüyor mu bilemiyorum. Şöyle yapayım. Şu kırmızı nokta bizim örneğimizin bittiği bölüm. 14 ilmek ve katları şeklinde gidecek arkadaşlar. Ve şu noktadan sonra kırmızı noktalar yaptım buraya, görüyorsunuz. Yeniden örneğimizi kuruyoruz. Ve şu iki örnek arasında, bunu da kırmızıyla mı morla göstereyim burayı da. Şu iki tane örneğimizin arasında mesela şuradaki kesmeden sonra yine bir dolamamız, yine bir düzümüz ve yine bir dolamamız şeklinde yeniden örnek kuruyoruz. Şu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimiz yine olmak zorunda. Eğer bu örneği kuruyorsanız. Eğer 2 tane ajurlu yapacağım, ben 4 sırada bitsin benim örneğim diyorsanız burada en az 4 ilmeğiniz olması gerekiyor. Veya ben 1, 2, 3 bir tane daha yapacağım, 4 tane ajurlu olsun, 8 sırada yapacağım diyorsanız da burada artı 2 düz ilmeğiniz olmak zorunda. Ben mesela şurada bitişte son sırada 1, 2 tane düz ve kesmelerim var. Burada toplamda 4 ilmeğim gözüküyor. Burayı istiyorsanız bir ilmekte yapabilirsiniz. Aradaki bu iki ilmeği veya 3, 4, 5 şeklinde de yapabilirsiniz. Önemli olan burada bizim 6. sıraya her geldiğimizdeki şuradaki sayının eşit olması. Eğer buralar eşit düşmezse şuradaki sayıları kaydırırsanız örneğiniz bozulacaktır arkadaşlar. Örneğimizin 1. sırasında örneğimizi kuruyoruz. Kesmeler, dolamalar, düzler şeklinde kuruyoruz. 2. sırasında bir tane geriye gidiyor kesmemiz ve alttaki kesmenin üzerine şişimize ilmek yaparak, dolayarak ipimizi yeni bir ilmek oluşturuyoruz ajur için ve arada yuvarlağımızın üzerine düz ilmek, düz ilmeğin üzerine düz ilmek ve tekrar alttaki ajurumuzun üzerine düz ilmek olarak devam ediyoruz. Şurada dolama dediğim yuvarlak olan bölümler, bunlar bizim örneğimizdeki ajuru gösteren bölümler. Şuradaki şu yuvarlak boşluklar bizim şuradaki bölümler. Şuradaki kesmelerimiz de bizim, şu an benim ipim biraz tüylü bir ip olduğu için net gözükebiliyor mu? Şurada düz kenara doğru giden hafif kabarık olan kesilmiş bölüm burası da. Şemamız böyle arkadaşlar. 14 ilmek üzerine kuruyoruz. Şu sağdaki ve soldaki kalan ilmek sayısını siz kendiniz ördüğünüz kıyafete göre belirliyorsunuz. Bunun dışında söylemek istediğim ne vardı? Hemen onu da söyleyeyim. 1. sırada örneğimizi kuruyoruz. Ajurumuzu, kesmelerimizi yapıyoruz. 2. sıramız ters gidiyor. Şurada hemen bunu da maviyle göstereyim. 2. sıramız arkadan şöyle çizerek gösterdiğim bölüm, hepsini tersten örüyoruz. Ajurlar dahil. Sonra 3. sırayı örnek kurduktan sonra 4. sırada yine tersten geri geliyoruz. Sonra 5. sırada örneğimizi tekrar oluşturuyoruz. Ajurlarımızı yaptıktan sonra 6. sırada tekrar tersten örerek örneğimizi bitiriyoruz. Örneğimiz toplamda 6 sıradan oluşuyor. Şurada da örneğimi anlatırken size anlattığım bölümleri yazdım. Şu işaretimiz bizim şiş örgüsünde dünyaca kabul edilmiş bir işaret. Düz ilmek demek. Şu işaretimiz sağa doğru kesme. Şu işaretimiz sola doğru kesme. Şu yuvarlak işaretimiz de şişe ip dolama veya arttırma veya ajur yapma şeklinde geçiyor.
Evet, gelelim şimdi diğer bölümü anlatayım size. Hemen şuna geçelim. Şurada da bizim daha büyüterek anlatayım. Bizim şalımız var arkadaşlar. Giyilebilir. Saran sarmalayan şık şal demişim ben buraya. Giyilebilir bir şal. Çok şık duruyor. Gerçekten ben çok beğendim. Örerken acaba dedim bu gördüğüm gibi olur mu olmaz mı derken bence bu daha güzel oldu. Belki ben emek verdiğim için çok da mütevazıyım. Evet, şuradan başlıyor arkadaşlar şalımız. Şuradan ben 35 ilmek yaparak başladım. 2 ters 2 düz lastik örgü örerek dirseğe kadar geldim. Şuradaki genişliğimi nereye göre ayarladım derseniz bileğe göre değil dirseğe göre ayarlıyoruz. Hemen şurada da altını çizeyim. Dirseğimizi ölçüyoruz. Kaç santimse ona göre lastik başlıyoruz ve dirseğe kadar örüyoruz. Şurada böyle dar gözükmesi sanki sadece şuraya göre ayarlanmış gibi düşündürmesin sizi. Bu iki ters iki düz olduğu için bayağı toplayan bir lastik ama giyildiğinde açılan bir lastik. Buradan sonra arttırmalar yapıyoruz. Şurası bizim 50 santim olacak arkadaşlar. Şalımızın genişliği 50 santim. Ve örneğimizi iki sıra düz örüyoruz. Bir gidişte düz, gelişte de tersi düz örüyoruz ve başlıyoruz ajurlu örneğimizi kurmaya. Benim örnek aldığım Rus hanım ikili burgu şeklinde örmüş. Böyle aralarda burgular gidiyor. Sağında solunda da ajurlu bölümler vardı. Ben onu dedim belki benim ipim çok kalın. Bunda kaba olabilir. O yüzden bu örneği kurdum. İstediğiniz her örneği kurabilirsiniz. Şurası 30 santim. Dirseğe kadar benim 30 santim. İstiyorsanız şuraya kadar. İstiyorsanız daha uzun. İstiyorsanız parmakla. İstiyorsanız da truvakar kollu yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize göre değişecek bir bölüm. Ve buradan yukarıya kadar ajurlu bölümümüz 240 santim kadar devam ediyor. Daha sonra 2 sıra düz örüyoruz ve daha sonra tekrar kaç ilmek başladığımıza ben 35 ilmek başlamışım. Yine diyorum ki dirseğimizin genişliğine kadar. Burada yine aynı ilmek sayısına keserek düşüyorum ve tekrar burayı 30 santim ördüm. Ve bizim şalımızın uzunluğu 300 santim demişim. 3 metre ve eni 50 santim, yarım metre. Şişim 8 no idi. Burada ekleme yapmak zorundayım. Çünkü lastiklerimi 8 numara ile örmedim. Hemen onu da yazayım arkadaşlar. Şiş no 8 demişim ama lastiklerimi 5 no ile ördüm. 5 no. Şurada kalemi de değiştireyim ben. Kalemimde bir sorun var. Evet. 5 no şiş ile lastiklerimi ajurlu bölümü de 8 no ile ördüm. Daha sonra şu lastik bölümünü 4 no tığ ile ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Çünkü benim ipim görüyorsunuz böyle bir ip ve bu ipin her dikiş bölümünde ilmeğin içinden geçip çıkışta deforme olmasını istemediğim için veya bu tüylerin bir yerlerde toplanıp böyle çirkin bir görüntü olmasın, düğüm olmasın, çekiştirirken zarar görmesin istediğim için tığım ile birleştirdim. İstiyorsanız yün iğnesiyle de gayet güzel birleştirebilirsiniz. İpim moher yündü. Zaten az önce gösterdim. İnce bir moher değil bu. Sanırım orta kalınlık. Emin değilim. Bunun daha kalını var mı bilmiyorum ama sanırım var. Görmüştüm bir resimde.
ipleri kategorize etmişlerdi ve bir yabancı hanım da, YouTuber hanım da bunun daha kalınını örüyordu. Sanırım bu orta kalınlıkta bir moher yün. İstediğiniz her ipten olur. İnce moherlerle de örebilirsiniz. Hatta çok da böyle zarif olur sanırım ama ben bunu üşüdüğüm için kalın ördüm. Öyle zarif giyeceğim bir yer yok. Nereye giyecekseniz ona göre örmenizi tavsiye ediyorum. Ben giyinip oturup örgü örüyorum. Çok sosyal hayatım var. O yüzden herkes kendi hayatına göre ip seçsin lütfen. Ve kilosu hemen şuraya ekliyorum kiloyu da. Kilomuz 335 gram ip kullandım. Bu da herkesin eline, şişine ve yününün kalınlığına göre değişecektir. İncesiyle yapacaksanız daha az gidecektir. Ama eğer böyle bir ipte yapacaksanız ve benim ördüğüm şekilde olacaksa, şişi ve eliniz benim gibi ise aynı ölçüleri öreceksiniz. Bu kadar ip kullanacaksınız. Anlatmadığım başka ne kaldı diye düşünüyorum. Bu şalı ben giyerek bir shorts hazırlayacağım. Resmini de kapağa koymayı planlıyorum. Ama o güne kadar küçük bir çizimle devam edeyim. Şimdi bu şalı kabataslak nasıl giyeceğimizi de anlatmak istiyorum. Çizimler için kusura bakmayın. Pek vaktim olmadığı için böyle kabataslak bir şekilde anlatıyorum. Modumun iyi olduğu bir gün, biraz kırıklığım var. Kendimi iyi hissettiğimde shorts video şeklinde çekeceğim ve yayınlayacağım. Şimdiden özür diliyorum, kusura bakmayın geciktirdiğim için. Şimdi efendim, şöyle bizim kol bölümümüz var. Şöyle kol bölümümüz var. Şurada da kol bölümümüz var. Şuraya kadar, dirseğe kadar lastikli bölümümüzü ördük. Şöyle şuradan bir ayarlama yapayım. Şuradan şöyle lastikli bölümümüzü ördük. Buraya kadar doğru bir şekilde gidiyor manşetimiz. Şimdi şurada arkadaşlar bu şalı giydikten sonra önden görüntüsü şöyle bir görüntü. Şöyle dökümlü bir şal. Arkadan görüntüsü de, beli falan çizmeyeyim, karıştırmayalım. Görüntü bu. Sarıyoruz ve arkadan görüntüyü çiziyorum şimdi size. Şöyle bir arkadan görüntümüz. Şöyle yine kollarımız, lastikler. Şurada yine kolumuz var. Lastik bölümü. Ve arkadaki görüntümüz şöyle oluyor. Dolanarak geldiği için bir taraf şöyle, bir tarafta şöyle oluyor. Kısaca kolumuzun bir tanesini giyip şalımızı sarıyoruz ve diğer kolumuzu da giyerek tamamlıyoruz. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.